Selamünaleyküm arkadaşlar. Kuzu candır dedik ve devam ettik. Şimdi arkadaşlar ayrılması gereken parçaları ayırdıktan sonra şöyle güzel kalınlıkta şöyle bir dilim yapıyoruz. Bakın. Sonra testeremizi alıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyerek şöyle koyuyoruz. 2 sürtme iş bitti. Fazlasına gerek yok. Trimleme bıçağımızı yine ortaya koyup hop. İlk parça bitmedi. Bunu birçok parçaya böleceğiz. Bakın. Şöyle. Şu eti de normalin içine atalım. Bir buttan gayet güzel 4 tane çıkartabiliyoruz. Yani bunu da sayın. Bir şey olmaz. Çünkü buradaki gibi topuzun öteki tarafı her türlü bu da pişecek. İsterseniz kemiği de çıkartıp yapabilirsiniz. Ama bir aksiyon olsun diyorsanız kemiği de kalsın. Yani diğer butu ile birlikte toplamda 8 tane parça çıkıyor. 8 tane parçayla çok güzel külbastı yapabilirsiniz. Ben bunları hazırladım. 4 tanesi bitti. Ben diğer yarısını da hazırlayacağım. Biter bitmez pişim aşamasında görüşürüz. Evet, karşınızda Tom ve Jerry etleri, namı değer külbastı. Kuzu külbastı. Bu arkadaşlar but kısmı. Kuzu butunun tam bir bölümü. Bütün parçaları burada bakın eksiksiz bir şekilde. Bütün hepsi kemiği de dahil ortasında. Buradan bunu daha önce yapmıştım. Çok eskiden, neredeyse bir sene kadar oldu. Tekrardan yapacağım. Soslu bir şekilde yapacağım. O seferkini sossuz yapmıştım. Ve arkadaşlar bu etin hazırlanışını aylar öncesinden yaptım. Bu video bu kısmı en azından şimdi ama hazırlanma, kesim aşaması neredeyse 3-4 ay oldu. Farklı mutfakta zaten göreceksiniz. Evet, şimdi hazırlanışına geçelim. Bunu bir kenara alıyoruz dostlarım. Evet, önümüze bir kase alacağız. Kasenin içine kafi miktarda sıvı yağ. Bu çiçek yağı arkadaşlarım. Şimdi zeytinyağı tercihe kalmış. Ben koymuyorum. Neden? Çünkü zeytinyağı pişerken etin aromasını da değiştiriyor. Soğan tozu koyacağız. Şöyle bir çay kaşığına tekabül edecek şekilde, hatta bir tatlı kaşığı olsun, şöyle bir tatlı kaşığı kadar soğan tozu. Sonra gene bir çay kaşığı olacak, yani yarım tatlı kaşığı kadar sarımsak tozu. Bir tepeleme tatlı kaşığı şöyle kırmızı toz biber. Bu önemlidir arkadaşlar. Toz biberi bolca kullanın. Ve fazla olmayacak şekilde şöyle yarım tatlı kaşığı kadar, az, fazla değil, tepeleme değil, zerdeçal. Zerdeçal görün. Evet. Devam ediyoruz. Yine yarım tatlı kaşığı kadar karabiber ve de tuz. Evet. Şimdi bunları bir güzel karıştıralım. Topak olmayacak şekilde yavaş yavaş karıştırıyoruz. Bakın, farkındaysanız o öbek olduğu gibi etrafında dönüyor. Ama ben tamamını almıyorum ki böyle topak olup da yağ ezmeye uğraşmayayım. Bakın şimdi yaptığım gibi mesela ezmeye uğraştım. Az önce yapmıyordum. Ve yağın içinde bütün hepsi, baharatların çözülsün. Rengi görebiliyorsunuz. Bu zerdeçal acayip fena bir renk veriyor. Bugün zaten görüyorsunuz. Hint safranı da diyorlar buna. Arkadaşlar çok faydalı bir baharat. Yani kullanmanızda yarar var. Evet dostlarım, şimdi soslayacaklarımızı alalım önümüze. Evet abiler. Şimdi hangilerini soslayacaksak, yani kaç tanesini ya da diyeyim, o kadarını alacağız. Biraz bolca var bende ama hepsini yapmayacağım. Böyle birkaç tanesini soslayacağım. Çünkü seven olur, sevmeyen olur.
hepsini yapmamakta yarar var. Şöyle 3-4 tane kadar yaptık mı bize yeterli. Evet, bütün sosumuzu üzerine döküyoruz. Ve başlayalım abi karıştırmaya. Güzelce yesin sosu. Eldiven takmamdaki amaç, bu sos dediğim gibi bayağı bir kırmızı. Yani renk veren baharatlar var içinde. Elimi de aynı şekilde renklendirmesin diye böyle yapıyorum. Her tarafını işleyecek şekilde güzelce yedirdik. Evet, şimdi bu et şöyle bir 1-2 saat bir dinlensin. En azından içine çekme olayı yok ama en azından birazcık baharatın özü geçsin etin içine diye biraz beklememiz lazım. Şuraları da bir temizleyelim. Evet. Şöyle 1-2 saat bekledikten sonra bunları güzelce mangalda pişirme aşamasına geçeceğiz arkadaşlar. Bizden bir yere ayrılmayın. Pişerken görüşürüz. Hadi bakalım. Geldik külbastılarımızı pişirmeye. Şimdi iki taraflısını kullanacağım. İki tarafını şöyle, bir tarafında soslular, bir tarafında da sadelerini pişireceğim ki birbirine karışmasın. Sığdığınca şöyle 3 tane 4 tane rahat bir şekilde sığıyor. Evet. Şimdi bu kısmına da sadelerini koyayım. Evet. Arkadaşlar yabancılar buna bilmiyorum ne dediklerini. Evet arkadaşlar. Hatırlarsınız ki Tom ve Jerry'den, yalnız bu Tom ve Jerry etinin küçük versiyonu. Şöyle diyeyim size. Minik çocuk versiyonu. Kuzu versiyonu da denebilir. Bu kuzu versiyonu. Şimdi bir tur çevireceğiz bunları. Şöyle aşağıdan başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın güzel oturduğu zaman harika derece döküm ızgara işini yapmış. Bunları fazla çevirme yapmayacağımız için uzun tutuyoruz ki böyle şap 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 çevirip de tamamen suyunun kaçmasını sağlamayalım, değil mi? Çünkü et çok çevrilirse sıkıntı yaşar. Tamamen suyu gider. Böyle güzel güzel 2 turda pişireceğiz. Ondan sonra da löpür löpür yiyeceğiz. Evet sevgili dostlar. Şimdi bunların kemikleri biraz daha böyle şeye geldiği için, köşe tarafına, uç tarafına, ben haliyle hızar olmadığından dolayı yapamıyorum pek. Şimdi bunu da şöyle bir koyalım. Bu arkadaşı da çevirelim. Maşallah. Evet. Şimdi size bir taktik vereyim arkadaşlarım. Diyelim ki böyle bir organizasyon yapacaksınız. 7-8 kişi de arkadaşınız var. 2 tane but alıyorsunuz. 1, 2, 3. Şununla birlikte 4. 4 tane bir taneden çıkıyor. 8 tane ile işi bitiriyorsunuz. Bunun bir tanesi, emin olun, bir kişiyi çok rahat doyuruyor. Yani 8 kişiyi 2 tane butla anasını ağlatıyorsunuz. O da kaç gram gelsin? Hemen bir ufak kaba taslak. Bu da nereden baksanız bir 300-400 gram gelir. Yani 300 gramın altına gelmez. O da zaten bir insanı doyurmaya yeten gramaj. Evet arkadaşlar, pişim aşamaları devam ediyor. Yere ayrılmayın. Şimdi bir tanesi pişti. Hiç böyle uzatmadan, incik cincik yapmadan
Hemen bir tanesini tadına böyle güzelce bakalım. Ondan sonra kanaat notumuzu verip geçelim. Zaten ince olan bu parçamız soslu pişti. En azından istediğimiz kıvama geldi gibi. Şöyle çatalı unuttuk aşağıda. Bismillahirrahmanirrahim deyip şöyle ince ince keselim yan yan. Şu kısımlardan da indirelim. Zaten soğudu. Soğuduğu için rahatça kesiliyor. Evet, görebiliyorsunuz 10 numara fevkaladenin fevkinde. Şimdi tuz koymuştuk zaten buna. Bir tadına bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Enfes. Vallahi bu zerdeçal olayı etin tamamen boyutunu değiştiriyor. Farklı bir yere alıp götürüyor. 10 numara bir lezzet oluyor. Tavsiye ederim arkadaşlar. Muhakkak deneyin. Yani pişman olmazsınız. Ben söyleyeyim. Ben gayet güzel ve hoş olduğunu test ettim. Onayladım. 10 numara. Güzel ve lezzetli bir tat veriyor. Zaten koskoca Hindistan yanılıyor olamaz. Evet arkadaşlar. Gene geldik bir videonun daha sonuna. Videoyu beğendiyseniz, hoşunuza gittiyse bir like atmayı, yani videoyu beğenmeyi ve halen daha abone değilseniz arkadaşlar lütfen şu alt tarafta, şu tarafta kalıyor galiba, bir beğenme butonu, abone olma butonu var. Oraya da bir tıklarsanız kırmızı renkli. Çok sevinirim. Bir başka videoda görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla. Bay bay.